करके उसको दूसरी लैंडिंग साइट पे जाना है और दूसरी लैंडिंग साइट को डिसाइड करते हुए और उसका जो पूरा प्रवास करना है उसको उसमें कई सेकंड्स का डिफरेंस था पहले लैंडिंग में और दूसरे लैंडिंग में, तो कहीं वहाँ पे तो नहीं गलती हुई है। तो ये 2 या 3 ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। Okay, in fact, Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Dr. Lele, help us understand this. You know, we are of course seeing those visuals from the mission control room there and awaiting signals from the lander Vikram that began its descent towards the lunar surface, of course, a short while back. But help us understand, Dr. Lele, how much time should we all wait for, before we can have the data that is of course being analyzed and the trajectory bağlantı kurulamıyor. Fakat gönderilen veriler analiz edilmeye devam ediyor dedi. Tam olarak bu açıklamayı yaptı. Bu ne anlama geliyor bilmiyoruz. Verilerin analizi ne kadar sürecek bunu da bilmiyoruz. What sort of an impact, a large impact would you say, or a minimal impact would it have on the soft landing of the Vikram lander? You see, as far as the indications which have been given by Chairman ISRO, broadly what he is indicating is that after 2.1 kilometers of the altitude, there is no connection. That means that means there is a possibility, maybe I am thinking slightly differently, that there is a possibility that only communication has broken down, but the system could have performed better. But this is just to be more positive about it. Evet, pozitif yaklaşım olarak diyor. Sadece belki iletişim kesilmiştir ve diğer her şey yolunda gitmiştir. Şimdi gelen veriler analiz edildikten sonra bu anlaşılacak. 400 meters the descent was to take place, and that was supposed to take place in 89 seconds. And subsequently from 400 meters to 100 meters the descent was supposed to take place, then to 10 meters. So almost last phase, if I calculate it correctly, from 5 kilometers onwards, half of the things were achieved because it has reached to a height of around 2.1 kilometers, and subsequently we have got no information whether the process has happened correctly for reaching to 400 meters, then to 100 meters, and then to 10 meters. So we have to wait and really see, because at 400 meters it was supposed to collect data and hover over there for certain amount of a time if they wanted to change the landing site. So we really don't know, because 2.1 kilometers is quite a bit distance from the moon surface, particularly to come to any definitive conclusion as far as this landing is concerned. Okay, let's once again go back to the ISRO center in Bengaluru. Evet, tekrar kumanda merkezine bağlanıyorlar. Başbakan da var orada. Hindistan Başbakanı. Evet, sırtına vurduğu kişi Hindistan Uzay Ajansı Başkanı. Onları destekliyor bu jestiyle. Resmi bir açıklama yapılacak mı diye bekliyoruz. Uzay programını başından beri destekliyordu Hindistan Başbakanı. Fakat şu anda oradan ayrılıyor anladığım kadarıyla. In fact, much before he was to arrive at the ISRO center in Bengaluru, he had touched down at the Bengaluru airport to witness this Evet. landing. We are seeing Tarihi Ay'a iniş olayını izlemek için
scientists, Uçağından iner inmez ISRO center in Bangalore. İSRO, Hindistan Uzay Ajansı'nın bu merkezine, İsrak kentindeki bu merkezine gelmişti Başbakanı Hindistan'ın. कहा फिर करेंगे जो मैं सुन पाया Be courageous, he said. अब बी करेजिस माफ कीजिएगा बी करेजिस यानी कि अब Cesur olun demiş mesaj olarak. और आंकड़ों का इंतजार करना यही कहने का मतलब है। देखिए इसमें हम एक चीज़ यहाँ इस वक्त जरूर वातावरण में थोड़ी मायूसी दिख रही है। Ben ciddi şu anda kalkıp lavaboya gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. जानकारी है Görevin başarıyla tamamlanması için bir tek o kaldı. वाली सिचुएशन है वो ये है कि संपर्क वहाँ से जो सिग्नल है Bu espriyi anlayamayanlar için de daha önce yaptığım bir canlı yayında, Mars'a inişle ilgili canlı yayında ben gittikten sonra görüntüler gelmişti. ऑटोनॉमस है। Ve ben o tarihi anı kaçırmıştım. Canlı yayını yaparken kaçırmıştım üstelik. प्रोग्रामिंग की गई थी कि वो आखिरी जो पूरा दौर जो है जो नीचे उतरने का उसको वो अब Şu anda Mr. Kanti, let's hear it from the Prime Minister. और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ tam giderken açıklama yaptığını fark ettim. आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए, लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। Evet, Başbakan tabii kendi dilinde açıklama yaptığı için şey yapamıyoruz ama herhalde teşvik edici şeyler söylüyordur diye tahmin ediyorum. और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी, और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्ट Vücut dilinden anladığım kadarıyla अगर फिर से कम्युनिकेशन uzay çalışmalarının çok zor olduğunu filan söylüyordur diye düşünüyorum. हमें देता रहे। Ama cesur olmak lazım, yürekli olmak lazım bu işler için. लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की। Evet arkadaşlar, verilerin ne kadar analiz edileceğini inanın ben de bilmiyorum. O yüzden इस पड़ाव Türkiye'de de gece yarısı olmak üzere. आगे भी Gerçi yarın cumartesi. हमारी Yani यात्रा जारी रहेगी। öğrenci olanlar ya da çalışanlar için de çok problem yok gibi gözüküyor ama हिम्मत के साथ चले। kötü haber vermek de istemiyorum. Evet, muhtemelen teşvik edici bir konuşma yaptı şu anda uzay ajansı çalışanlarına. Başından beri bu programı पुरुषार्थ है gerek uzay çalışanları nezdinde gerekse de genç öğrenciler nezdinde destekliyordu Hindistan Başbakanı. विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Evet, wish you all the best. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum dedi ve ayrıldı. टूटा है और उम्मीद जताई जा रही है कि संपर्क फिर से Evet, Başbakan da ayrıldığı için ben verilerin çok iç açıcı olmayacağı yönünde olduğunu tahmin ediyorum. बावजूद भी प्रधानमंत्री ने तमाम वैज्ञानिकों की पीठ 1-2 dakika daha yayınımızı devam ettirelim. Eğer gelmezse गर्व है, bunu sonlandıralım diyorum. यानी कि अब जो भी नतीजा हो लेकिन अल्टीमेटली ये इतना बड़ा Eğer önemli bir gelişme olursa zaten ayrıca bir videoyla da sizlere bunu duyurmaya çalışırım. सकते हैं कि एक तरह से ये अचीवमेंट तो है, किसी भी रूप में आप देखेंगे। Şunu unutmamak lazım. Bu tür şeyler जी जी देखिए अब her zaman başarılı olmuyor. Bu çok normal. लैंडिंग जो है वो एक İnsanlar ve ülkeler bu işleri yapmaya çalışan, yeltenen, ही नहीं कर रहे bu konuda cesaret gösteren ülkeler जो है वो en az başarılarıyla gurur duydukları kadar başarısızlıklarından da bir şeyler öğreniyorlar. Bunu yayının başında kendileri de söyledi zaten. उसमें कोई भी Dolayısıyla tecrübe tecrübedir. जो संशय है मैं Hindistan daha önce de bir ay görevi gerçekleştirdi Chandrayaan 1 aracıyla. है Daha önceki videolarımda da Chandrayaan 1'den aktarılan bazı görüntülerin ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştım. अब ऑलरेडी Gerek Hindistan'ın uzay çalışmaları ve gerekse dünya için çok önemli veriler elde edilmesi anlamına gelmişti. Ve onlar da bir sonraki adım attılar Chandrayaan 2 ile. Tekrar bir bağlantı gerçekleşiyor şu anda canlı olarak. Başbakan bir kez de kuliste açıklama yapıyor anladığım kadarıyla. Oradaki öğrenci arkadaşlarla buluşmuş. Bu öğrenciler online sınavla seçilmiş. 60 kişinin başarılı olduğunu fakat 84 kişinin oraya çağrıldığı söyleniyor. Yine Başbakanın bir inisiyatifiyle gerçekleşmiş bu sınav. Şu anda o genç arkadaşlarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı da buluşup konuşuyor onlarla. Çünkü bundan sonra artık bu tür uzay görevlerini sırtlayacak, götürecek olanlar bu öğrenciler. Benim bu tür yayınları yapmaktaki en büyük amacım ve niyetim de bizim dilimizi konuşan genç arkadaşlarımızın bu konularda en azından bir farkındalık kazanması ve gelecekte kendi ülkemizin de böyle başarılara imza atmasına vesile olması. Bu hemen olmayabilir. Ama bir yerlerden başlamak gerekiyor sonuçta ve
Bunun içinde belki bizlerin ömrü yetmeyebilir ama gençlerin ömrü ve enerjisi son derece değerli. O yüzden görüyorsunuz Hindistan Devlet Televizyonu şu anda yaptığı canlı yayında başbakanla gençler arasındaki konuşmaları bize aktarıyor. En azından gençlere bu heyecanı yaşattıkları için, en azından bu vesileyle ben de böyle bir yayını sizlerle paylaştığım için umarım en azından birkaç kişiye dokunabilmiş ve birkaç kişinin uzay konusunda, ay konusunda, gelecek konusunda, kendisine belirleyeceği kariyer konusunda bir farkındalık kazanmasına yardımcı olabilmişizdir. Bunlar böyle sınavlarla başlar. Basit makaleler yazarak işe başlarsınız, hikayeler anlatarak başlarsınız ama sonra düşe kalka, düşüre kaldıra uzay araçlarınızı, uzay konusundaki çalışmalarınızı devam ettirirsiniz. Ve bir gün mutlaka başarırsınız. I have a question. So many students are interested in space, but don't get opportunities to come there. What can you do for introducing more opportunities and chances for them? Well, I'll find out. This time I have started. Evet, oradaki öğrencilerden bir tanesi, evet bizi buraya getirdiniz ama daha fazla kişiye nasıl ulaştırılabilir gibi bir soru sordu. Yanlış anlamadıysam, biraz gürültü var çünkü orada. Hindistan dünyada nüfusu en yüksek, şu anda ikinci ülke ama gelecek projeksiyonlarına baktığımızda çok yakında Çin'i geçeceği öngörülüyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. En genç nüfuslarından birine sahip. Her yıl 1 milyondan fazla sadece mühendis mezun oluyor üniversitelerden. Ve işte bu mühendislerin gerçekleştirdiklerini, Hindistan'da gerçekleştirdiklerini görüyoruz ama aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yazılım şirketlerine baktığınızda pek çoğunda CEO seviyesine temsil ediliyor artık. Hindistan asıllı kişiler, gerek mühendisler, gerek yani Hindistan deyince aklınıza gelen ya da Hintli deyince aklınıza gelen ITG, telefon teknik destek hattının öte tarafındaki ITG imajını çok değiştirdiler. Son 10 yılda, 20 yılda yaptıkları ataklarla. Ve bu ataklardan bir tanesiydi. Bu girişim de en azından ayın üzerine iniş yapmaya çalışmak. Hala başarısız oldular demiyorum. Ama son aşamada bir bağlantı problemi yaşandı. Gelen veriler değerlendiriliyor. İki opsiyon olduğunu söyledi az önce televizyonda konuşan uzmanlar. Ya pozitif olan senaryo, sadece iletişim koptu ve diğer aşamalar gerçekleşti ve iniş yapıldı şu anda. Gelen verilerden bunu anlayacağız. Ya da başarısız oldu ve büyük ihtimalle iniş yaptı ama sert bir iniş. Planlandığı gibi yumuşak bir iniş olmadı. Ve dolayısıyla muhtemelen parçalandı ayın yüzeyinde. Bu bilgiler netleştirildikten sonra bize aktarılacak fakat herhangi bir zamanlama verilmedi. Ben son bir kez daha internetteki başka kaynakları da kontrol ediyorum. İzlediğimiz yayın her ne kadar Hindistan Devlet Televizyonu'ndan yapılan bir yayın olsa ve en temel kaynak olarak kabul etsek de belki resmi başka bir açıklama da yapılmış ve henüz buradan verilmemiş olabilir düşüncesiyle. Evet. Şu anda söyleyebileceğimiz tek resmi şey sinyalin kaybedildiği yolunda. Son olarak şu açıklamalara da bir kulak verdikten sonra ben artık canlı yayınımı keseceğim arkadaşlar. Belki ben kestikten sonra iniş yapıldığı bilgisi gelir ümidiyle. Evet, bu kısımları tercüme edemediğimi söylemiştim. Ayşe'ye bağlandı galiba. Evet, ortada CGI olarak üretilmiş, iniş yapmış modülün görüntüsünü görüyoruz ama resmi olarak böyle bir açıklama gelmedi. Şu anda mikrofonda gördüğünüz Dordaşan, yanlış telaffuz etmiyorsam, televizyonunun logosu. Bizdeki TRT ya da Anadolu Haber Ajansı
लैंड Anadolu Ajansı gibi bir şey olsa gerek. की सतह से 2 किलोमीटर का रास्ता तब तक सिग्नल मिल रहे थे Bu yayını onlardan dediğim gibi aktarıyorum. O yüzden yarı Sanskritçe yarı İngilizce olarak yapılıyor açıklamalar. समझ रहे हैं कि ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए थी लैंडर की लेकिन वो Evet, ben bir kulağım orada ama size artık kapanış konuşmasını yapacağım. Hindistan ब्रेकिंग हो रहा था bugüne kadar जब वो Mars da dahil olmak üzere uzayda pek çok görevi gerçekleştirmeye çalıştı. जो ब्रेकिंग हो रही थी Mars'ın yörüngesi लैंग्वेज देखी जो इसरो के साइंटिस्ट थे उन सब की तो हमें लग रहा है कि शायद जो ऑब्जेक्टिव था जो सॉफ्ट लैंडिंग का ऑब्जेक्टिव था उसकी कॉन्फर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं और अभी डेटा एनालाइज हो रहा है क्योंकि कोई कैमरा तो नहीं है जिससे हम देख सके कि क्या हुआ लैंडर को जो डेटा मिलता है जो ऑर्बिटर को दिया जाए क्योंकि ऑर्बिटर ठीक काम कर रहा है ऑर्बिटर जो चांद के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है तो जो डेटा मिलेगा उसी से पता चलेगा कि आखिरकार लैंडर को हुआ क्या कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो हमें मिलेगी या हम उसकी आशा कर सकते हैं तो डेटा का इंतज़ार है लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भी और उनके मैसेज में भी हमने सुना कि उन्होंने एक तरह से बूस्ट करते हुए कहा कि ये ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब हमारा एम्बिशन बड़ा होता है जब मिशन बहुत बड़ा होता है तब हमें एक बड़े चैलेंजेस के लिए निराशाजनक खबर के लिए भी तैयार रहना चाहिए और जब वो बच्चों से बात कर रहे थे तो दोनों में कनेक्शन था एक बच्चे ने पूछा मोटिवेटेड कैसे रहें तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें निराश करती है जिन चीज़ों से हमें लगता है कि जो चीज़ हम जीत नहीं पाए कर नहीं पाए उसके बारे में ज़्यादा मन में नहीं रोष रखना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि सुखद समाचार तो नहीं है चंद्रयान 2 के लिए लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो साथ हैं साइंटिस्ट के पूरा देश उनके साथ है और इतने करीब हम चले गए 2 किलोमीटर का हम 3,80,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हम लोग वहाँ गए थे जो मून का डिस्टेंस हमने कवर किया था आखिरी के 2 किलोमीटर में कुछ हुआ है वो ट्रैजेक्टरी नहीं मेंटेन कर पाए और वहाँ से डेटा आना बंद हो गया तो जो अचीवमेंट है प्रधानमंत्री के शब्दों में जो अचीवमेंट है वो अपने आप में फिर भी हिस्टोरिक है सॉफ्ट लैंडिंग हुई ना हुई फिर भी बहुत हिस्टोरिक उन्होंने कहा कि देश उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेगा अशोक नानसी Yes, absolutely, Shubhendu. In fact, request you to please continue being with us. Let's also now go across to our correspondent Aisha Khanam. Aisha, this was, we're talking about when 2 kilometers were left that we lost the trajectory there and we saw some deviation. Of course, we're still analyzing data as we speak, and this is what even the ISRO chief had said a short while back. Prime Minister Modi, in fact, giving them hope, encouraging the whole team of scientists who led from the front as far as making Chandrayaan 2 is concerned. But what inputs are you getting from there? Any feelers, any confirmation so far? Well, Nancy, ISRO right now it looks like the mission is about 50% successful. The ISRO scientists had targeted this for soft landing, but however there is no mention of what has happened, whether it crash landed, whether it has landed elsewhere other than the designated location on the surface of the moon, or what has happened. There is still no information on that. The only information we have is the communication was cut off as it was descending, and also we saw that very clearly that the maneuvers were done very successfully. The lander was as it was floating from 35 kilometer descent, it was corrected to almost 90 degrees. Then as it was coming down about the 2.1 kilometer altitude, then the communication was lost. So what does this mean? Has the lander communication systems stopped working, or has there been any failure in the engines of the lander? So this is not yet confirmed, this is not yet clear whether the engine stopped working or whether it's just a communication failure, or Vikram has landed somewhere on the lunar surface. But it was very sad to see. It was also disappointing for the chairman and for the other scientists to see that the soft landing which they had planned as per their schedule
did not happen. What we were seeing in the graphics, how Vikram touches down the moon surface, lowering its velocity, that did not happen. But as it was coming down, the communication was lost. So what happened? Is this a communication error in the lander, or is orbiter failing to send the communication to the Earth? That is the tracking center here in Bangalore, and all the data is now received at Byalalu. This is in Bangalore, where the Indian Space Deep Network is situated. This is where all the data will be analyzed. Remember, now the orbiter is still in the moon orbit, and this orbiter will go around for about 1 year, completing its task. So in a way, it is this mission. Okay, Aisha, request you to please continue being with us. Let's read out this tweet that has come from Prime Minister Modi, and this is what he's tweeted. I quote, "India is proud of her scientists. They have given their best and have always made India proud." In fact, he's also going on to say that there are moments that, of course, there are moments to be courageous, and courageous we will be. Chairman ISRO gave updates on Chandrayaan 2. We remain hopeful and will continue working hard on our space program, quote unquote. Prime Minister Modi there tweeting, of course, minutes after he met with the team of scientists there on Chandrayaan 2, and giving them hope, encouraging them as well, and in fact complimenting them for all the hard work that they have put in on Chandrayaan 2. जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेहतर तरीके से प्रयास किया और भारत को गौरवान्वित किया है, और ये वो क्षण है जबकि हमको हिम्मत अपनी बनाकर रखना चाहिए, और हम इसी तरह से अपना जो हिम्मत है वो बनाकर रखेंगे, अपना साहस बनाकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन इसरो ने उनको अपडेट दिया है, और अपडेट देने के बाद वो जो कुछ है उसके बारे में अपडेट उनको मिला है, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जो है, अभी रात के हम देख रहे हैं कि 3 लगभग बजने वाले हैं, 2:30-3 बज रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ट्वीट हुआ, और तेजी से अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो इसको रीट्वीट और इसको लाइक करने का सिलसिला, यानी कि जो हिम्मत प्रधानमंत्री ने बांधने की बात कही है, उससे एक बात साफ है कि सिर्फ अभी संपर्क टूटा है, संपर्क टूटा है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, हौसला नहीं टूटा है, उम्मीदें नहीं टूटी। And hope must not die, Mr. बिल्कुल। और पूरा मिशन नाकामयाब नहीं हुआ है, ये हमें समझना चाहिए कि इस मिशन में बहुत सारे हिस्से थे, और उनमें से एक जो बिल्कुल नया है, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड थे, वो था सॉफ्ट लैंडिंग। वो सिर्फ जो कई सारे मिशन है उनमें से एक है, इसको 14 दिन तक चलना था, लेकिन जो ऑर्बिटर है उसको 1 साल तक चलना, और वो बिल्कुल परफेक्ट हालत में है। उसमें कम से कम 8 जो पेलोड्स हैं, जो 8 वैज्ञानिक यंत्र लगे हैं, जो सब के सब काम कर रहे हैं, लगातार इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जो लैंडर है इसकी पोजीशन भी फोटोग्राफी के माध्यम से, क्योंकि उसमें कुछ कैमरे लगे हुए हैं जो बहुत हाई रेजोल्यूशन के हैं, और वो अगले कुछ घंटों में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फोटोग्राफिकली इसकी पोजीशन ज़रूर बताएगा कि क्या हुआ है। और अगर हिम्मत, मैं यूँ कहूँगा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि हिम्मत हारते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, मैं पॉजिटिव सोचने वालों में से हूँ। लैंडर के अंदर जो रोवर है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। अगर मान लीजिए इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट कि वो क्रैक ओपन होता है, टूटता है, तो जो आपका रोवर है उसमें उसको डैमेज होने की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। अब ये भी है कि जिस पोजीशन में अगर वो उतरता है, अगर वो आगे काम करने की पोजीशन में है, या वहीं से आगे जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स 2 लगे हुए हैं, वो वहाँ की जो मून की जो सरफेस है, मून के जो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि